Merhaba Coğrafya Durağı kanalının değerli takipçileri ve izleyicileri. Bugün karların ve efsanelerin ülkesi Rusya'nın gizemli topraklarına doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu belgeselde uçsuz bucaksız tayga ormanlarının sessizliğini, Baykal Gölü'nün derinliklerindeki sırları ve köklü bir kültürün renkli yansımalarını keşfedeceksiniz. Beyaz gecelerin masalsı aydınlığından Sibirya'nın dondurucu karanlığına uzanan bu tezatlar coğrafyası ruhunuzda derin izler bırakacak. Hazırsanız buz gibi rüzgarların sıcak insan hikayelerine karıştığı bu eşsiz doğanın kalbine doğru sessizce süzülelim. Rusya iki kıtaya yayılan devasa topraklarıyla dünya haritasının en görkemli parçasını oluşturur. Ülkenin bir ucunda güneş batarken diğer ucunda yeni bir günün şafağı söker. Toplamda 11 farklı saat dilimini barındıran bu coğrafya insanın mesafe algısını tamamen değiştirir. Böylesine büyük bir kara parçası üzerinde yolculuk yapmak, adeta zamanın içinde seyahat etmek gibidir. Ülkenin güncel nüfusu 144 milyon civarında seyretmektedir. Bu devasa nüfusun büyük bir kısmı batıdaki büyük şehirlerde toplanmıştır. Ekonominin temel direğini ise zengin doğal gaz ve petrol rezervleri oluşturur. Ülkenin resmi para birimi olan Rus rublesi, bu yeraltı zenginliklerinin küresel pazardaki gücüyle şekillenir. Dünyanın en uzun demiryolu hattı olan Trans-Sibirya Ekspresi, bu uçsuz bucaksız toprakları birbirine bağlar. Moskova'dan başlayıp Vladivostok'a kadar uzanan bu yolculuk 9.000 kilometreden fazla sürer. Trenin penceresinden akıp giden manzaralar, doğanın en vahşi ve en sakin hallerini arka arkaya sunar. Günlerce süren bu masalsı tren yolculuğu, yolcularına kendi iç dünyalarına dönme fırsatı verir. Trenin ritmik sesi eşliğinde karlı tayga ormanlarının arasından geçerken siz neler hissederdiniz? Dışarıdaki dondurucu soğuğa inat, sıcak çayınızı yudumlayıp saatlerce camdan dışarıyı izlemek ruhunuzu nasıl dinlendirirdi? Bu eşsiz yalnızlık duygusunun insana katacağı derinliği hayal edebiliyor musunuz? Lütfen bu yolculuğa dair hislerinizi ve düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Doğanın en büyük mucizelerinden biri olan Baykal Gölü, ülkenin doğusunda tüm ihtişamıyla uzanır. Dünyanın en derin ve en eski tatlı su gölü unvanını gururla taşır. Yeryüzündeki donmamış tatlı suyun yaklaşık %20'sini tek başına bünyesinde barındırır. Kış aylarında donan gölün yüzeyinde oluşan devasa buz kırıkları adeta camdan yapılmış birer sanat eserini andırır. Uzak doğuda yer alan Kamçatka Yarımadası, volkanların ve gayzerlerin nefes kesen krallığıdır. Bu bölge, dünyadaki en aktif yanardağ kuşaklarından birinin üzerinde yer alır. Ateş ile buzun amansız mücadelesi, yarımadanın her köşesinde muazzam bir görsel şölen yaratır. İnsan elinin nadiren değdiği bu vahşi doğa, kahverengi ayıların ve eşsiz kuş türlerinin en güvenli sığınağıdır. Başkent Moskova, köklü tarihi ve görkemli mimarisiyle ülkenin atan kalbidir. Kızıl Meydan'ın girişinde yer alan Aziz Vasil Katedrali, renkli soğan kubbeleriyle masal kitaplarından fırlamış gibidir. 16. yüzyılda inşa edilen bu yapı, eşsiz tasarımıyla Rus mimarisinin en tanınan sembolü haline gelmiştir. Katedralin karmaşık ve asimetrik yapısı, izleyenleri her açıdan farklı bir detayla büyüler. Ülkenin kültür başkenti olarak anılan St. Petersburg, kanalları ve köprüleriyle kuzeyin Venedik'i unvanını hak eder. Çar Büyük Petro tarafından bir bataklığın üzerine inşa edilen bu şehir, Avrupa zarafetini Rus ruhuyla harmanlar. İtalyan mimarların izlerini taşıyan geniş caddeler, zarif saraylar ve tarihi binalarla süslüdür. Şehrin sokaklarında yürürken dönemin aristokratik havasını solumamak neredeyse imkansızdır. St. Petersburg'un en büyüleyici dönemi, yaz aylarında yaşanan beyaz geceler zamanıdır. Güneşin haftalarca ufuk çizgisinin altına tam olarak inmediği bu dönemde şehir hiç uyumaz. Kanalların üzerindeki köprülerin açılışını izlemek için binlerce insan sokaklara dökülür. Gecenin gündüze karıştığı bu mistik zaman dilimi, festivaller ve konserlerle coşku içinde kutlanır. Şehrin kalbinde yer alan Hermitage Müzesi, dünyanın en büyük ve en eski sanat galerilerinden biridir. 3 milyondan fazla esere ev sahipliği yapan bu devasa saray, sanatseverler için sonsuz bir hazinedir. Ancak bu müzenin en ilginç sakinleri tablolar değil, yüzyıllardır burayı koruyan kedilerdir. Çariçe Elizabeth döneminden beri farelere karşı görev yapan bu kediler,
müzenin resmi kadrolu çalışanlarıdır. Rus kültürünün en sevimli simgesi şüphesiz iç içe geçen tahta bebekler olan matruşkalardır. Anneliği ve doğurganlığı temsil eden bu bebekler, sabrın ve ince ahşap işçiliğinin eseridir. En dıştaki figürün içinden giderek küçülen onlarca farklı bebek çıkabilir. Bu basit oyuncak aslında insanın iç dünyasındaki katmanları anlatan derin bir felsefeyi de barındırır. Ülkenin sanat dünyasına kattığı en büyük değerlerden biri klasik bale geleneğidir. Moskova'daki Bolşoy Tiyatrosu bu zarif dansın dünyadaki en prestijli merkezlerinden biri kabul edilir. Kuğu Gölü ve Fındık Kıran gibi ölümsüz eserler ilk kez bu topraklarda hayat bulmuştur. Disiplin ve estetiğin kusursuz uyumu, Rus balerinlerinin sahnede adeta yer çekimine meydan okumasını sağlar. Rus edebiyatı, insan psikolojisinin en karanlık ve en aydınlık yönlerini keşfeden devasa bir okyanustur. Tolstoy ve Dostoyevski gibi isimler yazdıkları eserlerle tüm insanlığın ortak hafızasına kazınmıştır. Onların romanlarında karlı kış gecelerindeki sıcak soba başı sohbetlerinin hüznü ve coşkusu yankılanır. Bu toprakların sert iklimi, yazarların kalemine her zaman tarifsiz bir felsefi derinlik katmıştır. Karlı bir kış akşamında klasik bir Rus romanının geçtiği o tarihi sokaklarda yürüdüğünüzü hayal edin. Eski bir sokak lambasının soluk ışığı altında yürürken zihninizden hangi düşünceler geçerdi? O dönemin edebiyatçılarının hissettiği melankoliyi ve yaratıcılığı siz de ruhunuzda hisseder miydiniz? Bu edebi atmosfere dair hayallerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Rus insanının sadece yeryüzüne değil, yıldızlara da her zaman büyük bir tutkusu olmuştur. Uzay çağını başlatan Sputnik uydusu, bu ülkenin bilimsel dehasının gökyüzündeki ilk imzasıdır. Yuri Gagarin'in uzaya çıkan ilk insan olması, tarihin seyrini değiştiren cesur bir adımdır. Bugün bile uzay araştırmalarındaki köklü miras, ülkenin en büyük gurur kaynaklarından biri olmaya devam eder. Geleneksel Rus hamamı olan banya, bedeni ve ruhu arındırmanın en eski yollarından biridir. Yüksek sıcaklıktaki buhar odalarında meşe veya huş ağacı dallarıyla vücuda masaj yapılır. Bu terletici seansın ardından doğrudan buz gibi suya veya karların içine atlamak adettendir. Vücut ısısındaki bu ani değişim kan dolaşımını hızlandırır ve insana yeniden doğmuş hissi verir. Kışın bitişini ve baharın gelişini müjdeleyen Maslenitsa Festivali, ülkenin en renkli geleneklerindendir. Bir hafta süren bu şenliklerde güneşi simgeleyen yuvarlak ve sarı krep olan biliniler bolca tüketilir. Meydanlarda kurulan panayırlarda şarkılar söylenir, danslar edilir ve geleneksel oyunlar oynanır. Festivalin sonunda kışı temsil eden samandan yapılmış devasa korkuluk ateşe verilerek bahara merhaba denir. Moskova metrosu sadece bir ulaşım ağı değil, aynı zamanda yer altındaki bir saray gibidir. Her istasyon mermer sütunlar, devasa avizeler ve eşsiz mozaiklerle birbirinden farklı şekilde dekore edilmiştir. Bu yeraltı müzeleri halkın günlük yaşamına, sanatı ve estetiği aşılamak amacıyla tasarlanmıştır. Milyonlarca insanın her gün telaşla geçtiği bu mekanlar aslında büyük bir mimari dehanın sessiz tanıklarıdır. Kuzey yarımkürenin akciğerleri sayılan tayga ormanları, ülkenin devasa bir bölümünü yeşile boyar. Milyonlarca çam, ladin ve köknar ağacından oluşan bu ormanlar, dünyanın en büyük oksijen kaynaklarındandır. Bu sık ormanlar, nadir bulunan Sibirya kaplanı gibi yırtıcıların özgürce dolaştığı son büyük alanlardır. Doğanın bu el değmemişliği, insanın yeryüzündeki sınırlarını yeniden hatırlatan sessiz bir uyarı gibidir. Sibirya'nın derinliklerinde yer alan Yakutistan, dünyada insan yaşamanın en zor olduğu bölgelerden biridir. Burada bulunan Oymyakon köyü, -70 derecelere varan soğuğuyla yeryüzünün en soğuk yerleşim yeridir. İnsanlar bu dondurucu şartlara hayret verici bir dayanıklılık ve özel yöntemlerle uyum sağlamıştır. Sıcaklığın bu denli düştüğü bir yerde nefes almak bile adeta küçük bir hayatta kalma mücadelesidir. Rus kültüründe çay, soğuk kış günlerinin en sıcak ve samimi sığınağıdır. Geleneksel semaverlerde kaynatılan suyla demlenen çay, ince belli bardaklarda değil zarif fincanlarda sunulur. Çayın yanında mutlaka taze pişmiş reçeller, kurabiyeler ve koyu sohbetler yer alır. Misafire semaverden çay ikram etmek, evin kalbini ve sıcaklığını paylaşmak anlamına gelir.
Asya'nın merkezine doğru yükselen Altay Dağları, şamanik geleneklerin ve doğa inançlarının beşiğidir. Temiz dağ havası, turkuaz renkli nehirleri ve yeşil vadileriyle bu bölge bir cenneti andırır. Yerel halk, doğanın her bir unsurunun canlı olduğuna ve bir ruh taşıdığına inanır. Bu kutsal dağların arasında yürümek, modern dünyanın karmaşasından tamamen uzaklaşmayı sağlar. Kış aylarında ülke genelinde donan nehirler ve göller, devasa birer buz pateni pistine dönüşür. Buz pateni, bu coğrafyada sadece bir spor değil, günlük hayatın neşeli bir parçasıdır. Her yaştan insan keskin rüzgara aldırmadan buzun üzerinde adeta kuğu gibi süzülür. Karların arasında yankılanan çocukların neşeli kahkahaları, kış mevsiminin o gri kasvetini tamamen dağıtır. Ülkenin can damarı olan İdil Nehri, Avrupa kıtasının en uzun ve en bereketli su yoludur. Tarih boyunca tüccarların, orduların ve gezginlerin rotasını belirleyen bu nehir büyük bir kültürel taşıyıcıdır. Nehir kıyısındaki tarihi kasabalar, eski Rus mimarisinin en güzel ahşap örneklerini barındırır. İdil'in durgun suları, geçtiği her toprağa hayat verirken geçmişin efsanelerini de fısıldar. Eksi 50 derecede, her tarafı bembeyaz karlarla kaplı küçük bir Sibirya köyünde yaşamayı hiç düşündünüz mü? İnsanın sınırlarını bu kadar zorlayan bir doğada, komşuluk ilişkilerinin ne kadar sıcak olabileceğini hayal edebiliyor musunuz? Sadece odun ateşinin çıtırtısı ve rüzgarın uğultusuyla geçen bir kış gecesi size huzur mu verirdi? Bu zorlu ama büyüleyici yaşam tarzı hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda görmeyi çok isteriz. Coğrafya durağında sizlerle birlikte gerçekleştirdiğimiz bu gizemli Rusya yolculuğu umarım ufkunuzda yeni pencereler açmıştır. Doğanın ne kadar acımasız, aynı zamanda ne kadar cömert olabileceğini bu büyük coğrafyada hep birlikte gördük. Dünyanın farklı köşelerindeki bu benzersiz coğrafyaları keşfetmeye devam etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenerek ve yorum yaparak büyümemize vereceğiniz her destek, bizim bu felsefi yolculuklara devam etmemiz için çok değerlidir. Kurduğumuz tüm modern şehirlere ve geliştirdiğimiz üstün teknolojilere rağmen doğanın karşısında ne kadar küçük olduğumuzu daima hatırlamalıyız. Sibirya'nın dondurucu soğuğu veya tayganın sonsuz yeşilliği, insanoğluna sürekli tevazu sahibi olması gerektiğini fısıldar. Bizler bu devasa ve yaşlı yeryüzünde, sonsuzluk denizinde sürüklenen geçici küçük birer misafiriz. Sınırlarımızı bilmek ve doğaya üstünlük taslamaktan vazgeçerek onunla uyum içinde yaşamak insanlığın en büyük bilgeliği olmalıdır. Karın ve kalın buz tabakalarının altında yatan sımsıcak insan hikayeleri, farklılıkların aslında ne kadar birleştirici olduğunu açıkça gösteriyor. Moskova'nın hareketli meydanlarından Altayların ıssız tepelerine uzanan bu olağanüstü çeşitlilik tüm insanlığın ortak mirasıdır. Bir ülkeyi gerçekten tanımak, sadece sınırlarını haritada ezberlemek değil, onun yaşayan kalbine ve ruhuna dokunmayı gerektirir. Sevgili izleyicilerimiz, bu unutulmaz coğrafya yolculuğunda sonuna kadar yanımızda olduğunuz için her birinize gönülden teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımızda doğanın bizlere sunacağı yeni bir harikada buluşmak üzere. Huzur ve mutlulukla kalın.